Bu hafta ne yapsak diyenler için yine birlikteyiz ama ben bu kez İstanbul'da ya da Türkiye'de değil, Belçika'dayım. Şu anda Brugge'ye giden bir trendeyim ve hazır fırsat varken, zaman varken ne yapsa burada çekelim istedim. Çünkü bu aralar çok fazla seyahat ediyorum. Stockholm'dan buraya geçtim. Buradan İstanbul'a döneceğim ve yine yoğun bir çekim takvim beni bekliyor. O yüzden şimdiden ne yapsak ajandasına başlayalım istiyorum. Hazır böyle arkada muhteşem manzara varken, Belçika'nın köylerinden geçerken. Gerçekten köy bu arada. Yani inekler, koyunlar, kuzular hepsi var burada. Ayçiçeği tarlaları, lavanta tarlaları. Böyle güzel bir manzara eşliğinde bu hafta ne yapsak diyorsanız hadi başlayalım. Evet, aslında geçen haftanın en önemli gündem maddelerinden biri geçen haftalardaki ne yapsaklarda da söylediğimiz gibi İstanbul Modern'den Semiha Berksoy sergisi. Semiha Berksoy sergisi geçtiğimiz hafta tüm renklerin aryası başlığıyla açıldı. Semiha Berksoy'un İstanbul Modern'deki şimdiye kadar yapılmış en geniş Semiha Berksoy sergisi. 6 Eylül 2026'ya kadar devam edecek. Önümüzdeki günlerde sergiyle ilgili daha geniş bilgileri, röportajları Aysun Öz'de başka şeylerde izleyeceksiniz. Ama ne yapsak da duyurmak istiyorum tekrar. İstanbul Modern'de Semiha Berksoy Tüm Renklerin Aryası sergisi açıldı. 22 Ocak'ta açıldı. 6 Eylül'e kadar devam edecek ama 6 Eylül'e daha çok var demeyin. Çok uzun süreli sergileri genelde kaçırırız. Kaçırmayın ve bir an önce bu sergiyi görün derim. Henüz ben göremedim çünkü seyahatler nedeniyle dediğim gibi Stockholm'dan Brüksel'e koştururken henüz İstanbul'a varamadım. Vardığımda ilk yapacağım şey bu sergiyi gezmek. Siz de mutlaka görün. Şimdi biraz da İstanbul sahnelerine bakalım istiyorum ve İstanbul'da Paris Art yeni sahnelerden bir tanesi. Özellikle Kadıköy bölgesinde, İstanbul'un Anadolu yakasında önemli bir eksiği karşılıyor Paris Art. Bakalım kimler varmış önümüzdeki hafta Paris Art sahnesinde. Farklı disiplinlerden sanatçıları buluşturduğu için de ayrıca Paris Art çok kıymetli. Tiyatroda var, konserlerde var, pek çok sanat disiplinini bir araya getiriyor. Müzikte de farklı janraları sahneye çıkarıyor diyebiliriz ve Seyyah yeni albümünün ilk konserini 30 Ocak'ta Paris Art'ta veriyor. Aynı zamanda 31 Ocak'ta Paris Art sahnesinde bir konser daha var. Ayyuka ve Gevende sahneye çıkıyor. Anadolu'nun köklerinden beslenen psikedelik müziğin iki farklı özgün yorumla sahneye taşındığı bu özel gece diye de duyurmuş Paris Art. Aynı zamanda 35 Mayıs Ocak ayı boyunca Paris Art'ta deneyimlemeye de devam ediyormuş. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Ve şimdi Paris Art'tan hazır karşıdayken, yani Anadolu yakasındayken Oyuncak Müzesi'ne gelmek istiyorum. Çocuklarla ilgili etkinliklere de mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışıyoruz. Notlarımdan biri de bu. Mattel ve İstanbul Oyuncak Müzesi işbirliğiyle çocuklar hayallerini tasarlıyor. Yaratıcı atölyeler ve film gösterimleri başlıyor. Mattel'in İstanbul Oyuncak Müzesi'nde yer alan Oyunun Gücü sergisine özel etkinlik programı bu. Çocuklar ve aileler birlikte yaratıcı atölyeler ve film gösterimleriyle buluşacak İstanbul Oyuncak Müzesi'nde ve tüm bu etkinlikler 7 Şubat'a kadar devam edecek. 1 Şubat Pazar günü saat 13'te Thomas ve arkadaşları, saat 15'te Barbie Dolphin Magic var. 7 Şubat Cumartesi günü ise saat 13'te Monster High Bo York gösterimi var ve saat 15'te Hot Wheels Origin of Iveson varmış. Çocuklar bunu çok iyi biliyordur. Bunlar ne? Benim çocuğum artık çok büyüdüğü için ne film isimlerine ne oyun isimlerine artık çok aşina değilim ama hem velileri hem çocukları İstanbul Oyuncak Müzesi'ndeki 1 Şubat Pazar ve 7 Şubat Cumartesi günü bu atölye çalışmalarını ve film gösterimlerini kaçırmazlar. Evet, hadi şimdi yine karşıda, yani Anadolu yakasında kalmaya devam ediyoruz. Bu hafta fazlaca etkinlik vermeye çalışıyorum Anadolu yakasından çünkü bazen olmadığında eksik gibi kalıyor. Ama Süreyya Operası'na gidelim şimdi. Süreyya Operası'nda Pinokyo Exe Çarpık Zamanlar için bir Kukla'nın gösterimi gerçekleştirildi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi ve MTD İstanbul'un yeni prodüksiyonu Pinokyo Exe ve premierini gerçekleştirdi. Ne zaman oynayacak hemen bakalım bu etkileyici gösterim. 30 Ocak, 3 Şubat ve 6 Şubat tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası sahnesinde olacak. Hadi şimdi Taksim'e doğru yola çıkalım
ve Atatürk Kültür Merkezi'ne gidelim. Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hafta sonu neler var bir bakalım. Atatürk Kültür Merkezi'nde bu hafta Ankara'dan Ankara Devlet Tiyatrosu'nun Faust'u geliyor. Güzel bir fırsat Ankara Devlet Tiyatrosu'ndan Faust'u izlemek için. Ne zamanmış? 30-31 Ocak'ta saat 20'de AKM Tiyatro Salonu'nda olacakmış. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri devam ediyor ve Denizbank konserlerinde 30 Ocak'ta Giuseppe Mengoli yönetimindeki orkestraya piyanoda Cem Babacan solist olarak eşlik ediyor ve 30 Ocak saat 20'de Türk Telekom Opera Salonu'nda bu konser izlenebilir. Ve Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Telekom Prime kahve konserleri var. Her hafta da bunu mümkün olduğunca söylemeye çalışıyoruz biliyorsunuz. Türk Telekom Prime kahve konserlerinde keman ve piyano resitali var bu hafta. 31 Ocak'ta saat 11'de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de gerçekleşecek bu konser ve keman sanatçısı Ezgi Yürümez ve piyanist Kaan Bıyıklıoğlu'nun resitaline ev sahipliği yapacak. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki etkinliklerle devam ediyoruz ve La Traviata, canım La Traviata demek istiyorum çünkü Aysun Öz'de başka şeylerde La Traviata'nın perde arkasını izlemiştiniz. Hazırlıkları, tüm o süreci ve hem yönetmen hem sanatçılarla güzel sohbetleri izlemiştiniz. O yüzden La Traviata'yı kaçırmamanızı istiyorum ve bu güzel ve yenilenmiş haliyle La Traviata'yı ne zaman izleyebilirsiniz? 31 Ocak'ta saat 15'te AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda izleyebilirsiniz. AKM Pazar Resitalleri kapsamında da Senka Simonovic var. Sırp piyanist Senka Simonovic 1 Şubat'ta AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor. AKM'den bir sergi de duyuralım istiyorum. AKM'de Ateş Böceği sergisi var. Doğanın ışığı sanatın ruhuyla buluşuyor başlığıyla, mottosuyla hazırlanan Ateş Böceği sergisi 29 Ocak 15 Şubat 2026 tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak ve 32 sanatçının resim, heykel, seramik, grafik, tekstil, cam ve enstelasyon çalışmalarını sergileneceği bir sergi Ateş Böceği. Bu aralar Taksim'e yolunuz düşerse tüm bu konserlere de etkinliklere de gelecekseniz aynı zamanda Ateş Böceği sergisini de AKM'de Atatürk Kültür Merkezi'nde görebilirsiniz. Hadi şimdi Ankara'ya geçelim. Ankara'da neler var? Ankara'da CSO Adı Ankara'da neler var? Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu Yıldızların Altında bir Yeşilçam Gecesi var 30 Ocak'ta saat 20'de. Bu Yeşilçam Gecesi'ni kaçırmak istemezsiniz diye düşünüyorum. Çünkü Türk sinemasının unutulmaz Yeşilçam dönemine bir saygı duruşu niteliği taşıyormuş ve gösterinin sanat yönetmenliğini de Soner Satı yapıyormuş. Bunu da tekrar tarihini hatırlatalım. Yeşilçam Gecesi, bir Yeşilçam Gecesi 30 Ocak 2026 saat 20'de CSO'da Ankara'da ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Denizbank konserleri 30 Ocak'ta devam ediyor. Ziraat Bankası ana salonda. Konserde orkestra Şef Cornelia von Kersenbrock yönetiminde sahne alacak ve solist olarak da Hande Küden bir performans sergileyecek. 30 Ocak'taki bu konser saat 20'de. CSO Adı Ankara'da 31 Ocak'ta Queen for Strings var. Queen for Strings konseri 31 Ocak Cuma günü saat 20'de CSO Adı Ankara Bankart Mavi Salon'da ve Yedikocalı Hürmüz. Yedikocalı Hürmüz de 31 Ocak'ta saat 20'de Bankart Mavi Salon'da gösterilecek. CSO Adı Ankara'da bu hafta bunlar var. Hadi şimdi İstanbul'da yeni premier yapmış bir oyundan bahsedelim. Kahkaha, Kaos ve Sırlar Hayatımızın En Mutlu Günü oyunu kaç sahnede premier yaptı ve başrollerinde Stare Akbaş, Cengiz Orhonlu, Aşkın Şenol, Mihriban Er ve Gülber Polat'ın yer aldığı bu hem güçlü oyuncu kadrosu hem de güçlü enerjisiyle bu oyunu hangi günler izleyebilirsiniz? Hayatımızın En Mutlu Günü premierin ardından 6, 11 ve 28 Şubat tarihlerinde kaç sahnede seyircisini bekliyor. Seramik Brüksel için geldiğim Brüksel'den Brüj'e giderken ne yapsak ajandası çekmeye çalıştım. Şimdilik Brüksel'den ne yapsak ajandasından bu kadar.